600 bakire kızı katlederek tarihin kanlı sayfalarına adını yazdırmayı başarmış bir isim. Üzerinden yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen hala daha adından sıkça söz edilmekte. Adı Elizabeth Bathory ama tarihte onu kanlı kontes olarak tanıyacak olsak da birçok insan tam olarak ne olduğunu veya neden bu şekilde bir isim takıldığını, neler yaptığını, en önemlisi de neden yaptığını bilmiyor. Ben de bu videoda bu konuyu ele alarak sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. İyi seyirler. Macaristan'ın en zengin ve en güçlü ailelerinden birinin kızı olarak 7 Ağustos 1560 tarihinde doğdu. Elizabeth henüz küçük bir çocukken Sara nöbetlerine yakalanmaya başlamış, ayrıca 6 yaşındayken de ailesinin yaptığı bir katliama seyirci olmuş. Bathory malikanesine soyluları eğlendirmek için gelen bir çingenenin ölümle cezalandırdığı olayda çingene karnı yarılan bir atın içine koyulmuş ve sonrasında atın karnı dikilmiş. Bazı kaynaklarda bu olayın Bathory'nin şizofreni hastası olmasına yol açtığı da belirtilmektedir. Bathory 54 yıllık yaşamı boyunca işlediği korkunç cinayetler nedeniyle de dünyanın en ünlü kadın seri katili unvanını taşıyor. 15 yaşındayken evlendirildiği kocası Francie ölümünden sonra suç ortağı hizmetçileriyle birlikte yüzlerce genç kızın işkence edilerek öldürülmesinden sorumlu tutulan Bathory, ömrünün kalan 4 yılını kendi şatosunda küçük bir odaya hapsolmuş bir şekilde geçirdi. Cinayetleri bizzat işlediği yardımcıları korkunç cezalar alırken Bathory bir soylu olduğu için ne yargı önüne çıkartılmış ne de söz konusu suçlardan hüküm giymiştir. Öte yandan şatosunda kapısını tuğlalarla örülen bir odada unutulmayı terk edilen kontesin adını anmak bile yasaklanmıştır. Bathory'nin gençliğini koruyabilmek amacıyla bakire kızların kanlarıyla banyo yaptığını söylentileri onun uzak bir akrabası sayılabilecek Valencina Prensi Vlad Tepes gibi bir vampir olduğuna inanılmasına yol açmıştır. Bu konu hakkında bir video mevcut. Dilerseniz linkten izleyebilirsiniz. Macaristan'ın Osmanlılar ve Avusturyalılarla gerçekleştirdiği savaşların yaşandığı bu dönemde Bathory Latince, Almanca ve Yunanca dillerini iyi derecede bilen bir protestan kızı olarak yetiştirilmişti. Acımasızlığıyla şöhret kazanan kuzeni Transilvanya Prensi Step gibi Elizabeth de çocukluğundan itibaren ani öfke nöbetleri geçirmekteydi. Araştırmacılar bunun aileden gelen genetik bir bozukluk olduğuna ve Bathory'nin epilepsi hastası olma ihtimaline inanıyor. Günümüzdeki tarih uzmanları ve psikiyatrlar Bathory'nin aynı zamanda cinsel kimlik bozukluğuna da sahip olduğuna belirtiyordu. Sorunlu geçen çocukluk yıllarının ardından 12 yaşında bir köylüden hamile kalmış ve doğurduğu kızını bir daha görememiş. 15 yaşındayken Kara Şövalye olarak da bilinen Kont Francie ile evlenmiştir. Öte yandan çocukluğundan beri Elizabeth'le ilgilenen bakıcısının da kara büyüyle uğraşan ve ayinlerinde küçük çocukları kurban etmekten çekinmeyen biri olduğunu da eklersek, Bathory'nin bu durumda bir seri katile dönüşmemesi neredeyse imkansızdı. Elizabeth evlendikten sonra kocasının evlilik hediyesi olan Chisette şatosuna yerleşti. Şato etrafındaki birbirine bitişik 17 köy ve tarım arazileriyle çevriliydi ve küçük Karpat dağlarının kayalıkları üzerinde yükseliyordu. Kocasının sürekli savaşta ve evden uzakta oluşu Bathory'yi ticari ve politik konularla ilgilenmek zorunda bırakmıştı. Tarihçilere göre Bathory bu konuda oldukça başarılıydı. Öte yandan Bathory güzelliğiyle övünmek, aynalar karşısında zaman geçirmek ve günde neredeyse 5 defa kıyafet değiştirmekten de geri kalmıyordu. Bathory'nin babasından ve kocasından öğrendiği acımasızlığı sarayındaki hizmetçilere göstermek ise en sıradan uğraşıydı. Yaşlanmaya başladığını düşündüğü andan itibaren cildini yenileyebilmek için kendini farklı büyülerle uğraşmaya verdiği de biliniyor. 20'li yaşlara geldiğinde kölelerine ve hayvanlarına işkence yapmaya başlayan kontes bir gün hizmetçisine tokat attığında işler bütünüyle değişmiş.
saçını tararken canını yakan hizmetçisine tokat atan Elizabeth eline onun kanını bulaştığını görmüş ve bu kanla hizmetçinin güzelliğini aldığını düşünmüş. Ardından uşağını çağırarak kızın atar damarlarını kestirmiş ve tüm kanını küvete doldurmuş. Bu kan ile banyo yapan şizofren Elizabeth artık gençliğin ve güzelliğin sırrını bulduğuna inanıyormuş. Büyücülüğe de meraklı olan Elizabeth için böylelikle kan akıtma devri başlamış. Hizmetkarlarının ona getirdiği pek çok kızın kanıyla banyo yapan kontes aynı zamanda Dorotta isimli bir büyücüden de yardım alıyormuş. Darko olarak da ifade edilen büyücü kontesin istekleri için çalışıyor, ona güzel kızlar getiriyormuş. Aynı zamanda çocuk sahibi olan acımasız kadın yıllar geçtikçe onlardan sıkılmış ve çocuklarını evlatlıktan reddetmiştir. Bazı kaynaklarda ise şunlar da yer alıyor. Elizabeth bölgedeki savaşta çaresiz kadınların koruyuculuğunu da üstlendiği söylentileri de var. Örneğin Elizabeth kocası Osmanlıların eline esir düşen bir kadın ya da kızı tecavüze uğrayıp hamile bırakılan bir kadın için politik hünerlerini sergilemekten çekinmemişti. Şimdi birkaç dar görüşlü Osmanlı öyle şeyler yapmaz diyebilir. Arkadaşlar, bu bir savaş. Kimin ne yaptığı bilinmez. Bu durumlarda belli olmadığı gibi ihtimaller de var. Diğer yandan şatonun bir bölümünde istenmeden hamile kalan kadınların çocuklarının düşürüldüğü de biliniyor. Elizabeth bunları kuşkusuz daha fazla genç kızı öldürebilmek için yaptığı düşünülüyor. Önceleri sadece köylü kızlarını katlederken kocasının ölümünden sonra artan kan arzusu bu seri katilin soyluların kızlarına da göz dikmesini sağlıyor. Böylece görgü ve terbiye öğrenmeleri için sarayına kabul ettiği kızların tamamı sırra kadem basıyor. Farklı farklı işkence yöntemleri kullanan Elizabeth bazı genç kızları ateşe vererek onların yanmalarını seyrediyor, bazılarının ise ağızlarını dikiyormuş. Kendini iyi hissettiği günlerde ise kurbanlarını çırılçıplak soydurarak erkek misafirlerine takdim ediyormuş. Büyücüden de aldığı fikirlerle yeni işkence yöntemleri bulunan kontes bazılarının vücuduna bal sürerek onları arıların, böceklerin önüne atıyormuş. Ayrıca üzerine su döküp dışarıya attığı kimi kurbanının da soğuktan donmasını izliyormuş. Kaleyi bir nevi işkence merkezine dönüştüren Elizabeth kurbanının etini yiyip kanını da içtiği de oluyormuş. Ne yaparsa yapsın yaşlanmaya devam eden sadist kadın zamanla köylülerin yanı sıra daha soylu ailelerin kızlarını da kurban etmeye başlamış. 600 civarında, bazı kaynaklarda ise 650 bakire kızı baş aşağı asarak kafalarını kesip kanlarıyla banyo yaptığı söylenen kontes, kaleye giden kızların geri dönmemesi ve ormanda bulunan cesetler ile dikkat çekmeye başlamış. Söylentilerin Macaristan İmparatoruna kadar ulaşması sonucunda Elizabeth'in kuzeni olan Kont Turzo kaleye gönderilmiş. Yanında askerlerle kaleye basan Turzo, kalenin altında 50 ölü kızın cesediyle karşılaşmış. Ağır bir şekilde cezalandırılan yardımcıların önce parmakları kesilmiş, ardından da kazağa bağlanarak yakılmışlar. Bazı kaynaklarda ise yardımcıların kazağa oturtularak idam edildikleri söylenmektedir. Peki bu yüzlerce genç kızı öldürdüğü, kendi eliyle yazdığı listeden anlaşılan Elizabeth'e ne olmuş? Acımasız seri katil soylu olması nedeniyle ölüm cezalarından kurtulmuş ve ölene kadar kendi şatosunda zifiri karanlık zindanda mahkum edilmesine karar verilmiş. Yalnızca yemek ve su vermek için küçük bir deli olan odasında esaret altında tutulan Elizabeth 21 Ağustos 1614'te ölü olarak bulunmuş. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki video konumu belirlemek istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.